İkinci günün sabahından selamlar. Kopenhag ana tren istasyonundayım. Christiansborg Sarayı'na geçeceğim. Saat 10. Neden saat 10'da buraya geldim? Çünkü birçok müze, saray saat 10'da açılıyor Kopenhag'da. Ben de erkenden gelmek istemedim. Bugün sizler için görülmesi gereken en önemli yerlerin listesini hazırladım. İkinci günümüzde bunları gezmeye devam edeceğiz. Biraz size bu Kopenhag kartın aslında özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İlk havalimanına indiğimde internetten, telefon üzerinden Kopenhag kartı aldım. Kopenhag kartın bir uygulaması var. CPH kart diye. Telefonunuza uygulamasını indirirseniz Apple Pay ile rahatlıkla alabiliyorsunuz 10 dakika içinde. Ben uçak havalimanına indiğinde bu kartı satın aldım. Sonrasında hazır olduğunuzda, kullanmaya hazır olduğunuzda aktive et tuşuna basmanız gerekiyor. Aktive ettiğiniz anda 24 saatlikse 24 saatlik, 120 saatlik aldıysanız 120 saatlik o aldığınız andan saymaya başlıyor. Gün aşırı değil, tamamıyla saat 3'te aldıysanız öbürsü gün 3'e kadar 24 saatlik biletiniz olmuş oluyor. Şimdi ana tren istasyonundan metroya geçiyorum. Çünkü metro direkt beni Christiansborg Sarayı'na götürecek. Bugün de ilk gezeceğimiz yerler listesinde birinci sırada. Devam edelim. Biraz da metro kullanımından bahsedeyim. Metro ağı geniş. Her 2 dakikada bir metro geçiyor. Gideceğiniz noktaları haritalardan kontrol edebilirsiniz. 4 tane metro var. Burada görüyorsunuz yeşil ve sarı renkli, kırmızı ve mavi renkli 4 metro var. Küçük metrolar bunlar. Çok hızlı ve sürekli her 2 dakikada bir işleyen metrolar. Şehrin içinde, yani bu 1 ve 2 numaralı bölgelerde bulunan her yeri bu metrolarla rahatlıkla ulaşabilir ve gezebilir. Ve Kopenhag kartınız da varsa dediğim gibi bu metrolara sınırsız erişim sağlıyorsunuz. Metrolarda metroyu kullanan kimse yok. Bu nedenle böyle en öne oturabilir. Metronun gidişini en önden izleyebilirsiniz. Biraz farkındaysanız gripim. Bunun nedeni de birinci günde rüzgara maruz kalmam. Belki alerjiden de olabilir. Bahar alerjisi ağır etkiliyor beni. Bir sonraki durak bizim durağımız olacak. Hemen sarayın yanından metrodan çıktık. Saraya doğru gidiyoruz. Biraz daha ulaşımdan bahsetmek istiyorum. Mesela havalimanına geldiğinizde, uçaktan indiğinizde tabii ki valizinizi alıyorsunuz. Valizinizi aldıktan sonra çıkışa doğru yönleniyorsunuz. Çıkışta şu anda videoda gösteriyorum. Tabelalarda metro ya da trenin bulunduğu peronlara doğru gitmeniz gerekiyor. Bu metro ve trenler sizi Kopenhag ana tren istasyonuna götürecektir. Eğer Kopenhag kartınız yoksa tek gidişlik ya da günlük biletler alabilirsiniz. Tek binişlik ya da günlük biletler şimdi de videoda gösterdiğim gibi havalimanında peronlara girmeden önce orada bulunan makinelerden alınabilir. Tek günlük ya da tek binişlik biletler alabilir. Bu biletleri aldıktan sonra 2 peron var zaten. Listeden bakıp hangi bölgeye gideceğinizi ya da Kopenhag'a gideceğiniz olan peronu seçiyorsunuz. Peron 1 ya da peron 2. Evet, şimdi de Christiansborg Sarayı'nın önündeyim. Arkamda bu sarayın atlar için kullanılan bölgesi var. Belki de etrafında dönerek eğitim yapıyor. Önümde atın üzerinde durmuş başka bir heykel var. C9 diyor. C9 yani Christian 9 olduğunu anlıyoruz. Christian 9 ve hemen heykelin arkasında da Christiansborg Sarayı'na ulaşmış bulunuyoruz. Devam edelim. Bilet kısmını bulalım. Saray da C şeklinde yapılmış. Giriş sağdan. Sarayın içindeyiz. Mermer heykellerle döşenmiş bir giriş bizi karşıladı. Bakalım. Hemen girişin olduğu yerdeyiz ve burası Devler Salonu diye isimlendiriliyormuş. Güzel bir yer. Evet, biletler hemen soldan diyor. Evet, Kopenhag kartımızı gösterdik. Şimdi çantamızı her zaman olduğu gibi kasaların içine koyacağız. Evet, çantamızı koyduk. Ayaklarımıza galoşlarımızı geçirdik. Bakın,
Burası ilk kez 1167'de yapılmış. Hemen bir introduction'da yazıyor. İkinci bölgedeyiz şu anda da. Burası da kralın merdivenleriymiş. Güzel bir merdivenden böyle ilk girişten yukarı çıkılıyor. Yönümüzü böyle belirtmişler. Sağa doğru dönüyoruz. Bu saray Kopenhag içinde bir adada, Stolhelmen adacığında bulunuyor. Aslında bu saray şu anda hükümet binası olarak da kullanılıyor. Parlamentonun merkezi Danimarka'da. Üçüncü bölgeye geçtik. Burası kule odasıymış. Danimarka Yüksek Mahkemesi, kraliyet resepsiyon odaları, saray şapeli ve dışarıda gördüğünüz gibi de kraliyet ahırları da burada bulunuyor. Burada da görüyorsunuz prens ve prensesin halkı selamlaması videoya çekilmiş. Ve dördüncü bölgeye geçtik. Şu anda da kraliyet taht odasındaymışız. Kral ve kraliçenin tahtları. Bu oda yangından kurtarılmış. 1884'te meydana gelen yangından kurtarılabilmiş. Kraliçe için aslandan ve kral için de daha büyük bir taht. Bu kartal başlı aslandan yapılmış bir taht görüyorsunuz. Yerler ceviz ağacından yapılmış ve dizaynlar böyle şu şekilde bakın. Dizayn geriye doğru çıkışa gösteriyor. Bunun nedeni ise tahtın önüne gelen, mesela şu anda ben tahtın önündeyim. Kralın önüne gelen ziyaretçiler eğilerek geri geri çıkmaları gerekiyormuş. Arkaları dönmeleri yasakmış. Şimdi ben geri geri gelirken aslında yere bakıyorum. Yere bakarken de çünkü bu dizayn beni çıkışa doğru yönlendiriyor. Beşinci bölgedeyiz. Buranın ismi 9. Christian'ın odasıymış. Dediğim gibi 1167'de ilk kalenin dikilmesiyle gerçekleştirilmiş. Dışarıda atın üstünde heykelde gördüğünüz 9. Christian, bu gördüğünüz kişi. Çok enteresan bir bilgidir. 9. Christian Avrupa'nın dedesi lakabıyla anılıyor. Bunun nedeni ise Rusya'ya, Yunanistan'a, birçok Avrupa'nın diğer ülkelerine prens ya da prenses vermesi. Bir aileden birçok kral ve birçok kraliçe çıkmış. Bu nedenle 9. Christian Avrupa politikasında çok güçlü bir karakter. Evet, şu anda Kadife Oda'dayız. Kadife Oda, kraliyet ailesinin misafirlerini ilk olarak karşıladığı yermiş. 1924 yıllarında ise burası taht odası olarak kullanılmış. Çünkü en karşıda gördüğümüz taht odası hala hazır değilmiş. Tabii ki bu alandan kraliyet ailesi ziyaretçilerini karşıladıktan sonra buradan büyük salona misafir ediyorlar. Diğer kalelerde de olduğu gibi ne yazık ki bu Christiansborg Sarayı da yangınlara maruz kalmış. İlki 1794'te ve ikincisi 1884'te olmak üzere 2 kere yangına maruz kalmış. 1928'e de kadar da tekrar bir inşaatı gerçekleştirilmiş ve şu anki halini almış. Bakıyorsunuz büyük hol gerçekten de ihtişamlı ve güzel duruyor. Devam edersek Yeşil Oda'ya çıkıyoruz. 12 numaralı gösterilmiş Yeşil Oda. 13. oda ise evet dining room, yani bu yemek salonu diye geçiyor. Günümüzde de hala kullanılıyor olsa gerek. 14. oda ise Abelgard Room. Bu odada harika şamdan mevcut. Burası güzel bir odaymış. 15. bölge ise kraliçenin merdivenleriymiş. İhtişamlı bir merdiven. Şöyle çatıya doğru bakarsak güzel ince işlemeler görünebiliyor. Şöyle bir kenara yürürsek galiba küçük bir kütüphane kısmına geldik. Bu da kraliçenin kütüphanesiymiş. Bu şekilde bir kütüphane de
mevcut içinde. Ah. Oo. Burası da çok güzelmiş. Şöyle bir de bir uçtan çekelim. ...18. oda Alexander Hall diyor. Alexander'ın salonuymuş. Büyük bir salon yine burası da. Mermer duvarlar yine göze çarpıyor. Burada da Flora Danica isimli kraliçenin seramik koleksiyonuna şahit oluyoruz. Bu takımlar 50. yıl dönümü anısına böyle bir sürpriz akşam yemek düzenlemiş kraliçe. Ve o anda da bu eşyalar kullanılmış. Görüyorsunuz kraliyet ailesi de hala bu ihtişamlı hayatın faydalarından yararlanabilen nadir ailelerden. Şöyle bir aşağıya bakalım. Her şey mermerden yapılmış. Lüks, elegan duruyor. Enteresan. Şurada şöyle bir teras. Çok küçük, 2 kapılı. Şimdilik bu bölgede galiba gezmemiz gereken alanları tamamladığımı düşünüyorum. Şöyle çıkışa doğru yönelelim. Bakalım bu sarayda başka nereleri gezebiliyoruz. Bu bölgeden ayrılmadan önce de Kopenhag Ulusal Müzesi'ni ve Carlsberg Müzesi'ni gezmek istiyorum. Önce Kopenhag Ulusal Müzesi'ne geldim. Haritada görüyorsunuz, yürüyerek sadece 5 dakika yürüme mesafesinde Kopenhag kart burayı kapsıyor diye biliyorum. Bu müze taş devrinden günümüze kadar olan bütün Danimarka tarihini kapsadığı söyleniyor. Gezerek Danimarka tarihi hakkında bilgi edinmeyi deneyeceğim. Burada 1600'den sonra Danimarka İmparatorluğu diye belirtilmiş. Greenland yani Grönland'dan getirilmiş eşyalar. Mızraklar, bardaklar, kaplar, atların eğerleri. Bu da Iceland'den 1900 ve 1262 yıllarından getirilmiş eşyalar. Evet, Faroe Adaları'ndan getirilmiş mülteci eşyaları. Şimdi burada değişik bir bilgiye daha yer vermem gerekir. Hani biz Danimarka'yı sadece Almanya'nın üzerinde, Almanya ile tek ülke olarak sınırı olan bir ülke olarak biliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Danimarka sadece haritada gösterdiğim bölgedeki topraklara sahip değil. 2 Faroe Adaları'na sahip. Şu anda Iceland'in civarında bulunan o adaya sahip. Üçüncüsü de Danimarka Grönland adasının da sahibi. Bu müzede gördüğümüz Grönland ve Faroe Adaları'nın eşyalarının sebebi Danimarka ayrıca 2 farklı büyük adaya da sahip. Ve Torun baltası burada. Sonunda bulduk o baltaları, Viking baltalarını. 3. Frederick, 6. Christian, 5. Frederick. Bu da Rönesans zamanı. Değerli eşyalar. ...1050 ve 1375 yılından kalma tarihi Danimarka eserleri. ...1300'lü yıllar savaş aletleri, kılıçlar, kalkanlar. Şimdi de klasik Mısır ve Yakın Doğu
diye adlandırılan bir alana geldik. Kediler başladı. Kıbrıs'tan getirilmiş eşyalar, Yakın Doğu dediği hemen bir Türkiye haritası ve Mezopotamya, Orta Doğu ve Yakın Doğu bölgeleri. Burada bir Yemen'den getirilmiş bir eşya. Kuveyt, Osmanlı zamanı ya da Türkiye'den getirilmiş birçok eşyayı bulabiliriz diye düşünüyorum eğer dikkatli bakarsak. Milattan önce çağlara kadar gittik. 2700-3000'li yıllar Bizans İmparatorluğundan eşyalar, antik Roman zamanlarından kalma eşyalar. Evet, büyük bir müze. Tarihi Kopenhag Müzesi, Ulusal Müzesi. Yani eğer buraya gelirseniz kesinlikle 2 saatinizi çok rahatlıkla geçirebileceğiniz vaktiniz varsa buraya gelmenizi tavsiye ederim. Labirent gibi bir müze. Şimdi de mumyaların olduğu antik Mısır çağına kadar geldik. Mumyaların içinden çıkan eşyalar. Şuraya bakar mısınız? Gerçekten burada açılmış bir mumya tabutu bile var. Mumyanın kendisi de var. Vay be. Bir tabut, içi açılmış, içinden çıkartılmış eşyalar. Mısır antik yazısı. Güzel, güzel. Yolunuzun üzerinde kesinlikle görmeden geçmemeniz gereken bir yer. Ulusal Tarih Müzesi. Şuna bakar mısınız? Bir dokunmak istiyorum. Şimdi Ulusal Müzeyi arkamda bıraktım. Hemen aynı bölgede rahatlıkla yürüyerek erişebileceğiniz başka bir müzeye doğru gidiyorum. İçinde de yine güzel sanatlar, tarihi eserler bulunan bir müze. Onu da gezmek istiyorum. Evet, müzenin içine girdik. Ortasında böyle bir bahçe bizi karşıladı. Bakalım neler var. Neler varmış göreceğiz. Aynısından Lyon'da da vardı. Evet. Burası Fransa, Danimarka 1800-1920 eserleri olarak geçiyor. Ortada gördüğümüz o heykelde zaten Lyon'da orijinali vardı diye hatırlıyorum. Tanıdık geldi mi bu size? Bronzdan yapılmış düşünen adam heykeli. Yunan ve Roma İmparatorluğundan eserler. Athena. Bunlar hep Athena'ymış. Apollo. Zeus'un kafası. Evet, tam ortada Herkül'ün vücudu sergileniyor. Odanın iki ucunda Herkül heykelleri. Bu oda tamamen Roma İmparatorluğu. Giriş salonu gibi. Çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Sütunlar Roma İmparatorluğu dönemini yansıtıyor. Heykeller. Bu güzel yermiş gerçekten. Şaşırtıcı derecede güzel. Buraya kesinlikle girmenizi tavsiye ederim. Şöyle bir köşede de Mısır döneminden, antik Mısır döneminden kalan eşyalar sergileniyor.
taşlar bence daha çok dikkat çekici. Şunlara bakın. Evet, mumyalar diyor. Aşağıya merdivenli bir geçit şeklinde iniliyor. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet. Tabut, bir sandık. 2000 milattan önce 2700 yılına kadar. Ve 2 mumya. Küçük bir oda ama sonuçta mumyaların bulunduğu bir oda. Müzeyi arkamda bıraktım. Hemen müzenin yanında bir otobüs durağı var. 2A numaralı otobüse bineceğim. Meryem Ana Kilisesi'nin önüne geldiğimizde videoya devam edeceğiz. Müzenin yanından 2A numaralı otobüse binerek Church of Our Savior, yani Meryem Ana Kilisesi değil, Kurtarıcımız Kilisesi anlamına gelen kilisenin yanına geldim. Kilise 2'de kapanıyormuş. İyi zamanlama yaptık yani. Şimdi kilisenin içine gireceğiz ve kulenin üstüne çıkacağız. Church of Our Savior, yani Kurtarıcımız Kilisesi'nin içindeyiz. Kuleye rezervasyonlu bilet alınabiliyor. Orada bir QR kod var. Hemen taratıyorsunuz. Hemen bileti oradan online alabiliyorsunuz. Kopenhag kartınız varsa, Kopenhag kartım var deyip bunu işaretleyince hemen ücretsiz rezervasyon yapılabiliyor. Yine 17. yüzyıl barok stiline göre inşa edilmiş bir kilise. Burada tam girişin üstünde Christian 5 işareti var. Demek ki onun tarafından yapılmış. Christian 5 1698 diye de tarihe atılmış çok büyük bir org. Görüyorsunuz kilisenin içi pek rağbet görmüyor. Çünkü herkes aslında kulesine çıkmak istiyor. Evet, çimlerde yattık, biraz dinlendik 15 dakika boyunca. Şimdi saat 1'e geldi. İçeri girip 400 basamaklık Church of Our Savior Kilisesi'nin kulesine çıkacağız. Tırmanmaya devam ediyoruz. Her saat başı da bu kulede bir melodi çalıyormuş. Şimdi kulenin içindeyiz. Belki o melodiyi buradan da duyabiliriz. Kule 90 metre uzunluğunda, 34 metrelik kısmında spiral şeklinde inşa edilmiş. Büyük çanların olduğu kısma kadar geldik. Çıkış hala dik merdivenlerle devam ediyor. Devam edebiliriz. Dar bir bölgeden sıkıştım. Dışarı sonunda çıktık. Hemen sol tarafa doğru dönüp şimdi de spiralli merdivenleri kulenin üstüne doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Bir yandan
Şöyle size göstereyim. Manzarayı izlerken. Sabah şuradaydık. İlk başladığımız bölge Christiansborg Sarayı'ydı. Sonra biraz soluna doğru yürüdük. Birkaç müze gezdik. Oradan sonra buraya geldik. Şu şekilde. Bakın. Yani korkuluklar var. Şöyle dışarıya sarkabileceğiniz bir şekilde. Aslında bir insan boyundan daha fazla. Bayağı da merdivenler geniş. Aşağıya baktığınızda yükseklik korkusu uyandırıyor. Evet, döne döne kulenin üstüne çıkıyoruz. Buranın da özelliği şöyle spiral bir şeklinde kule olması. Böyle çıkalım. Siz daha iyi göreceksiniz. Böyle yapınca. Tepeye çok az kaldı. Şu sağa doğru attığınız her adım bir korku hissi uyandırıyor. İnsanın içine çıktıkça yok, korkmamam gerek. It's an end. End, ja. Here's the end. Okay. Evet, en üste kadar gelmişiz. Şöyle gösterelim. En üst noktadayız. Artık şöyle de biraz etrafa bakıp manzaranın tadını çıkartalım. Next one, please. Of course, thank you. Evet, sıra bizde. En üst noktanın şöyle bittiği ve daraldığı an bayağı bir çocuk girecek kadar var ama tabii ki oraya gitmeyelim. Evet, yani spiral yukarıya doğru daraldığı için artık sona geliyorsunuz ve hiçbir şey yok, az önce kamerada çektiğim gibi. Biz biraz manzaraya bakalım. Şöyle aşağıyı da çekelim. Karşısı Kristiana bölgesi. Bu Özerk bölgenin olduğu yer. Oraya gitmeyeceğim. Hiç öyle yerlerden haz almam. Üzerine kurulmuş rüzgar gülleri karşıda. Biraz sallanıyor rüzgar estikçe ya da insanlar çıktıkça. Onun için aşağı iniyorum. Şöyle size etrafı göstere. Statik korkum olduğu için hiç burada durma niyetim yok. Size şöyle etrafı göstere aşağıya ineceğim. Çünkü kule sallanıyor gerçekten. Şimdi kuleden indim. Tekrar otobüse bineceğim. Dün yemek yediğim sokak pazarına çok yakınım. Otobüsle ona geçeceğim. Öğle yemeğini yedikten sonra bir sonraki durağımız Amalienborg Sarayı'ndaki müze olacak. Sokak yemekleri pazarını yine arkamızda bırakarak köprüden geçeceğim. Köprüden geçip Nyhavn bölgesinden Amalienborg Sarayı'na yürümeyi planlıyorum. Galiba şöyle 12-13 dakikalık bir yürüme mesafesi ama yürüyüş buna değecek. Şanslıyım. Kopenhag'da sonunda harika bir gün. Şu anda 17-18 derece sıcaklık var. Sabah soğuktu. Onun için insanlar güzel. Nyhavn bölgesine de doğru yaklaşıyoruz. Hava güzelken şöyle Nyhavn limanında tekrar kamerayı alalım. Biz hemen şuradan araya gireceğiz. Amalienborg Sarayı'na doğru yol alacağız. Evet, Amalienborg Sarayı'na tekrar geldik. Askerler şöyle bir gösteri yürüyüşü yapıyor. Belki de küçük bir nöbet değişimi. Hadi bunu çekelim. Amalienborg Sarayı'nın meydanının ortasındayım.
Şöyle bir yeni tekrardan hatırlatma. Burada 4 tane bina mevcut. 4 saray binası. Bunlardan biri kraliçeye ait. Yanlış hatırlamıyorsam bu. Bunlardan biri de prense ait. Yanlış bilmiyorsam o da bu. Üstünde bayraklar çekili, gönderi çekili olduğunda anlıyoruz ki kraliçe ve prens saraylarına gelmiş. Bir diğeri ise bu. O da misafirler için kullanılıyormuş. Burada da bayrak gönderi çekildiğine göre bir misafir burada bulunuyor. Ve sonuncusu da müze olarak ayrılmış. Kraliyet eşyaları, kraliyet ailelerinin yaşantılarının anlatıldığı bir müze. İşte onun için buradayız biz de. Amalienborg Sarayı Müzesi'ne geldik. Kopenhag kartımız bu müzeyi de kapsıyor. Görüyorsunuz mermer kilise. Güzel bir günde güneşli, bakır altın yaldızlı kubbesi parlıyor. Müzemize girelim biz. Evet, müzenin içindeyiz galiba. Saat kaç? 14.45'te bir tur var bakalım. Turumuz başladı. Bazı saatlerde İngilizce ve Danimarka dillerinde turlar mevcutmuş. Ama isterseniz ücretsiz headphone'lar da alabiliyor musunuz? Böyle bir avantajı var turun. Buradan böyle başlıyoruz. Öncelikle söylemem gerekir ki burada ziyaret ettiğiniz her müze, her saray çok güzel dizayn edilmiş. Ne yönden dizayn edilmiş? Turistler için aslında. Turlar yani o kadar elverişli yönlendirmeler var ki yani içeri girdiğinizde nereden devam etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Turun ne tarafa doğru aktığını biliyorsunuz ve her yeri görerek çıkışa doğru ilerliyorsunuz. Aslında bu gerçekten harika bir düzenleme. O yönden burada vaktinizi verimli kullanabiliyorsunuz yani herhangi bir müzeyi gezerken. Burada da yine aynısı. Turunuz burada başlıyor, şu yönden devam ediyor diyerek sizi yönlendiriyorlar. O nedenle bunu çok beğendiğimi söylemem gerek. Şimdi bir odaya geldik. 9. Christian'ın odası 1818 ve 1906 yıllarında kullanılmış olan eşyalar burada sergilenmiş. Kendisi de karşıda bir devam edelim. Burada da Frederick IX'un kişisel eşyalarına tanık olabiliyorsunuz. İsterseniz dediğim gibi İngilizce, Almanca ve Danimarka dillerinde de buraların açıklamalarını eğer bedavaya aldığınız bu kulaklıkları alırsanız bedavaya da onları dinleyebiliyorsunuz. Devam edelim. Turumuz şu tarafa doğru gidiyor. İçerisi dolu. Louis diyor. 1817 1898 yıllarındaymış. İngilizcesi altında yazıyor. Queen Louise'in artık yani o kadar çok görmeye başladım ki 9. Christian. Yani öyle tanıyorum artık. O da eşi Louis. Yani artık her kalede, her yerde aynı kişiler karşımıza çıkıyor. 4. Christian, 6. Frederick, işte 5. Christian, 9. Christian. Hep bunlar her yerde karşımıza çıkıyor. Bura yemek odasıymış. Hemen burada görüyoruz. Büstler 10. Christian'a ve onun kraliçesi Alexandra'ya aitmiş. Yine bir başka oda 10. Christian. Eşyaları, kişisel eşyaları, kendisinin bir arkada boydan portresi, kitapları, kütüphanesi, kişisel eşyaları, sandık, neler neler. Saklanmış her şey. Tur yine bu şekilde devam ediyor buradan. Kutsal aile fotoğraflarıymış burada. Yani sonuçta 1000 yıllık bir kraliyet, monarşi ve hala devam ediyor. Arkasında ve ardında büyük bir tarih bırakıyor. Osmanlı tarihini acaba biz ne kadar insanlara tanıtabiliyoruz ya da kullanabiliyoruz? İnsanı sorgulatıyor açıkçası. Evet, başka bir odadayız. Bu da 8. Frederick. 1843-1912 yılları arasında. Odası ihtişamlı. Bundan bahsediyordum. Yani turunuz yukarı doğru devam ediyor. 10. Frederick. Wow. Şu anki prens.
Yani çocuğunuz olunca ne isim vereceğim diye zorlanmıyorsunuz. Frederick deyip geçiyorsunuz. Gotik kütüphaneymiş buranın ismi. Geniş bir hole çıktık. Ağır, harika bir şamdan ortada bizi karşılıyor. Neymiş bu adamın ismi? Gala salonuymuş. Burada görüyorsunuz. Hatırlıyorsunuz 9. Frederick ve ailesinin portresi Christiansborg Sarayı'nda. Bunu görmüştük biz bu sabah. Devam edelim. Hemen bir yanda odada tabii ki dining room olsa gerek. Çünkü anladık artık. Sistemi çözdük. Sosyalleşme odası olarak kullanılmış. Yemekler yenir, oyunlar oynanırmış burada. Yani sistemi çözdük. Hoş geldin diyorsun, bir araya geliyorsun. Sonra hemen sosyalleşmeye, kart oynamaya, bir şeyler yemeye geçiyorsun. O kadar çok palas, saray, kale gezdim ki bu 2 günde artık olayı çözdüm. Bu ara küçük bir minyatür Amalienborg meydanını görüyorsunuz. Evet, galiba turumuz burada bitti mi acaba derken şurada bir küçük bir oda var. Oraya da bakalım. Bibliotek. Eski kütüphaneler. Eski bir kütüphane ve yıllar önce yazılmış, ciltlenmiş kitaplar mevcut. Burada da eski bir harita, Danimarka'nın eski bir haritası mevcut. Evet, bence Amalienborg Sarayı'nda da turumuz burada sona eriyor. Buradan sonraki gezeceğimiz nokta bir başka müze olacak. Guinness Dünya Rekorları Müzesi. Burada bir durup önce burayı gezmek istiyorum. Sonra botanik bahçesine gideceğim. Evet, dünyanın en uzun adamının karşısındaymışız. 272 santimetre. Yani burada bu tür şeyler göreceğiz. Oyunlar, interaktif eğlenceler var. Bakalım başka neler var. Dünyanın en büyük yoyosuymuş. Top sektirme rekoru. Dünyanın en büyük kalesi Malbork Castle, Polonya'da. İkincisi Hindistan'da. Üçüncüsü Prag Kalesi. Dünyanın en büyük 3. kalesiymiş. Birincisinin Polonya'da olduğunu duymuştum. Devam edelim. Jungle diye bir yerden geçiyoruz. Dünyanın en geniş ormanı Amazon tabii ki. 24 saatte en çok dikilen ağaç rekoru 23.000. En zehirli kurbağa. Zehri 10 tane insanı öldürebilirmiş. En zehirli yılan 5.71 metre uzunluğunda. En zehirli yılan. Zehri 100 tane insanı öldürebilirmiş. Dünyanın en uzun yılanı 10 metre. Galiba bu 10 metre değil. Nerede yürüdüğünüze dikkat etmeniz gerekiyor. Örümcek. Tam da favorim. En büyük örümcek 28 santim büyüklüğünde. Şurada. En büyük çiçek 111 santimetre. En eski, en yaşlı ağaç 4855 yaşında. En uzun kaktüs 19.2 metre. Dünyanın en uzun ağacı 116 metre. Dünyanın en uzun kadını 231 santimetre. Sandy'ymiş. Japonya'da evleniyor. Dünyanın en büyük ayağı bir kadın olarak 32.9 santimetre. Ayakkabısı da burada. Enteresanmış. En yaşlı kadın 122 yaşında. En yaşlı adam 116 yaşında. En büyük
Noah, Nuh'un gemisi. Nuh'un... burada bir goril. Evet, korktum. Söylemem gerekir ki korktum. En büyük kelebek 30 santimetre. En büyük yaşayan primat 175 santimetre, 165 kilogram. En büyük kanguru 2,1 metre. Abi kaslı maslı ya, bu ne biçim kanguru. Karanlığa girme arkadaş. Karanlığı gördün mü kaç. En büyük domuz mu bu? En geniş, en büyük emziren domuz. 37 tane domuzcuk emzirebiliyormuş. En pahalı domuz 270.000 dolar. Şimdi de mutfaktayız arkadaşlar. Carolina Reaper, en acı biber. 30 dakikada en çok kurt yiyen adam. 94 kurt yemiş. Aferin ona. En hızlı soğan doğrama, en uzun salam, en uzun sosis. Neler neler daha. Evet. Biber yeme yarışması. Bu nedir? Peki bu nedir? Michel Lotito. Bu adam Fransa'da doğmuş ve metal ve cam yemeğiyle ünlüymüş. 1959'dan beri metal ve cam yiyormuş. 1966'dan beri 18 bisiklet, 2 yatak, 1 tabut, 15 süpermarket sepeti, 7 televizyon, 6 tane şamdam, 1 bilgisayar. Şurada da videosunu görüyorsunuz kendisinin. İstediğini yiyebilir misin demek ki bu dünyada? Yine yemekle devam ediyor. Bu nedir? En uzun sakal 2,54 metre uzunluğunda. En uzun saç 5,62 metre uzunluğunda. Evet, film sektörüne geldik. Elvis. En pahalı gitar bir açık arttırmada satılan 6 milyon dolar. Evet, şöyle bir yere daha geldik. Bizim Türk en uzun yaşayan Sultan Kösen, biliyorsunuz. En uzun boylu şu anda hayatta olan insan. Şu anda hayatta olan en kısa insan. Çabuk sürdü gezimiz. Yani 15-20 dakikada bitiriyorsunuz ama bence eğlenceliydi, güzeldi, yani ben beğendim. Guinness Rekorlar Müzesi'nden çıktım. Yine metroya binip dediğim gibi botanik bahçesine gideceğim. Evet, botanik bahçesine geldim. Sadece bir metroya binerek botanik bahçesine geldim. Şimdi bakalım bu botanik bahçesinde nereye gidebiliriz? Müze var, palmiye evi var, butterfly evi yani kelebek evi var. Bakalım neler bulabiliriz. Az önce güneşliydi, yani sadece bir metro ile nasıl bu kadar değişebilir anlam veremiyorum. Bir göl var botanik bahçesinin içinde. Bu yani burada gördüğünüz bitkilerin yanlarına gittiğinizde çeşitlerinin ne olduğunu söyleyen küçük etiketler var. Onları da yanına gidip okuyabiliyorsunuz. Yani botanik bahçesi açık bir alan. Buraya artı bir ücret ödeyerek girmiyorsunuz. Cinsin yanına geldiğinizde şu şekilde yeşil etiketler mevcut. Bakın. Araya girerseniz de şöyle görebiliyorsunuz. Yine bir tepeye çıkılıyor. Evet, benim varmak istediğim yer buraydı. Palm House, Butterfly House diyor. Bu yönü gösteriyor. Giriş bu taraftan galiba diye düşünüyorum. Kopenhag kartla girişimizi yapıyoruz. Arkadaki küçük bir kuyruktan da kurtulmuş olduk Kopenhag kart sayesinde. Şöyle bir... içerisi çok nemli.
mangrove bitkileri diyor. Oh, burası daha iyi. Yani bitkilerden pek anlamam ama tür. Şu taraftan şöyle ilerleyelim biz. Burada tek bildiğim çiçeği buldum. Begonya. Çıkış burası. Aç kapıyı. Bu neydi içerisi böyle? Böyle bir yer. Yazın gelirseniz içeride yanacaksınız. Şu anda Nisan ayında bile gerçekten içerisi çok sıcak, çok nemliydi. Size kalmış. Botanik bahçesine gelirseniz burada. Burayı gezeceksiniz. İçeride çeşit çeşit bitki var. Anladın mı? Pek anlamadım ne olduklarını. Devam edelim. Şimdi kelebek odasına doğru gidiyoruz. Botanik bahçesinin hemen bir altında. Bakalım kaktüsler. Kaktüsler. Kelebekler nerede? Daha büyük, daha uzun kaktüsler. Galiba şurası kelebek odası gibi. Bir başka odaya girdik. Etraf kelebek dolu. Çeşit çeşit kelebekler. Rengarenk. Kozalara bak. Kozalar gerçek mi ya? Bir tane kondu. Evet, çıkışa doğru geldik. Biraz da terledik açıkçası. Atalım kendimizi dışarı. Gezimizin de bence artık yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, saat kaç? Saat bakalım. Saat 4. Kopenhag'ı da bu şekilde gezmiş, 2 günde tamamlamış bulunuyoruz. Birçok yer gezdik, kaleler gezdik, müzeler gezdik, caddelerde, sokaklarda yürüdük, sokak yemeklerinden yedik ve Kopenhag gezimizi bütün görülmesi gereken neredeyse her yeri tamamladık. Hepsini 2 günde gezdim. Kopenhag kart sayesinde. Şimdi bir hesaplama yapacağım. Acaba bu kart bir avantaj sağladı mı, sağlamadı mı? Bunu şu anda görmüş oluyoruz. Burada hesapları veriyorum. Evet, bu videonun da kapanışını yapalım. Kopenhag çok güzel bir şehirmiş. Danimarka biraz beni şaşırttı açıkçası. Hani deriz ya, kuzeye gittikçe insanlar daha bir uzak, daha bir soğuk olurlar diye. Hiç de böyle bir şey yaşamadım açıkçası. Nereye girdiysem, kimle konuştuysam herkes çok güler yüzlü, çok arkadaş canlısı, çok sıcakkanlı. Çok şaşırdım. İnsanlar turistleri çok seviyor. Danimarkalılar turistlere çok güler yüzlü ve samimi davranıyor. Bu beni çok şaşırttı. Güler yüzlü ama yapmacık değiller. Bu çok önemli. Bunun hemen farkına varıyorsunuz. Yaşlısı, genci çok güzel İngilizce konuşuyor. Dediğiniz her şeyi anlıyorlar. Çok güzel aksanları var. Yani İngilizce'de hiçbir sorun yaşanacak bir ülke değil burası. Yemeklerin çok güzel olduğunu duymuştum ama ben biliyorsunuz çok yemek tatmıyorum gittiğim yerlerde. Kopenhag'da 15 tane Michelin yıldızlı restoran bulunuyormuş. Başka ne söyleyebilirim? Kopenhag harika. 2 günde, 3 günde çok rahat gezilebilir. Siz girip çıkacağınız yerlere siz karar verin. Çünkü şu anda gezdiğim her yerin listesini ve bunların ücretlerini veriyorum. Buraya kadar videoyu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu videoda Kopenhag'ı 2 günde gezip bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videolara kadar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.